Merhabalar, ben Birito Martis, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kader matrisinde cinsel arzular sayılarının ne anlama geldiği hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Bu videoda numaraların nasıl hesaplamamız gerektiğinden bahsetmeyeceğim. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz açıklamalar kısmından kader matrisindeki noktaların nasıl hesaplandığına dair videoya ulaşabilirsiniz. Bütün sayıları tek bir videoda anlatmak çok uzun olacağı için parça parça aktaracağım. Sayılara kolay ulaşmanız için açıklamalar kısmına hangi sayıların hangi dakikada olduğuna dair kısımlar paylaşacağım. Buradaki dakikalara tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmından diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Yeni videolar hakkında bildirim almak için ve topluluk kısmından göndereceğim gönderileri görmek için kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Video hakkında sorularınız ya da yorumlarınız var ise aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Eğer bu kısımda 3, 9, 6 sayıları varsa, partnerinizi şaşırtmayı, etkileyici ve sıra dışı olmayı seviyor olabilirsiniz. Çoğu zaman gerçek doğanıza alışılmadık bir dış imajın arkasına saklanabilirsiniz. Bu hem başkalarını şaşırtmanın keyfini yaşamanızı sağlar hem de güvenemeyeceğiniz kişileri ayırt etmek için bir savunma mekanizması işlevi görür. Sıradan hayatta sakin ve sessiz görünen biri, yatakta bir kaplan gibi tutkulu olabilir ya da tam tersine, kışkırtıcı ve seksi bir imaj sergilerken derinlerde geleneksel ve çekingen bir doğaya sahip olabilirsiniz. Dış kabuğunuz her zaman iç dünyanızın tam zıttıdır. Bu sizi daha da gizemli ve etkileyici kılar. Partnerinizi şaşırtarak ve beklenmedik davranışlarla ona heyecan vermeyi seviyorsunuz. Örneğin, lateksten yapılmış cesur bir kıyafet tercih ederek hem dikkat çekici hem de baştan çıkarıcı olabilirsiniz. Ancak bu cesur görüntünün ardında, içten içe şefkatli dokunuşlara ve anlayışa ihtiyaç duyan narin ve savunmasız bir insan bulunabilir. Bu yaklaşımınız, sizi yüzeysel olarak değerlendiren veya sadece kendi çıkarlarını düşünen insanları hayatınızdan uzaklaştırmanızı sağlar. Sizi gerçekten anlayan ve takdir eden birine karşı tamamen açılabilir, cinselliğinizin tüm yönlerini keşfederek, birbirinizle derin yakınlık ve şehvet dolu deneyimlerin keyfini çıkarabilirsiniz. Böyle bir ilişki, keşiflerle dolu, sıra dışı ve tutkulu bir bağa dönüşebilir. Eğer bu kısımda 4, 12, 8 sayıları varsa, partnerinizi sahiplenici bir şekilde algılarsınız ve onun sizi fiziksel olarak aldatması ya da bu tür düşünceler taşıması fikri bile sizin için kabul edilemez. Partnerinizin seçimlerinden şüphe etmesi ya da başka birine ilgi göstermesi, sizin için bir hakaret ve ihanet olarak algılanır. Bu durumun olmasını istemeseniz de, derinlerde bir yerde partnerinizin tökezleyip sizi hayal kırıklığına uğratmasını bekleyebilir, böylece onu cezalandırabileceğiniz bir fırsat ararsınız. Partnerinizin sizi rahatsız ettiği her şeyi ona açıkça söyleyip, hatalarını kabul etmesini sağlamak isteyebilirsiniz. Duygularınızı ve içsel gücünüzü dışa vurduğunuz bu süreç, özellikle cinsel temasta sembolik ceza şeklinde kendini gösterebilir. Bu dürtülerinizle yüzleşmek ve onları kabul etmek oldukça önemlidir. İçsel olarak bastırılmış olan güç ve kontrol arzularınızın ortaya çıkmasını isteyebilirsiniz. Ancak bu arzuları partnerinizle açık bir şekilde paylaşmak ve dürüst bir iletişim kurmak gerekir. Partnerinizle güvene dayalı bir bağ kurarak, her ikinizin de rahat edeceği, seksin sınırlarını belirleyen bir anlaşmaya varabilirsiniz. Aynı zamanda bu karanlık tarafınızı anlamak ve onu yapıcı bir şekilde yönetmek için kendiniz üzerinde çalışmak da önemlidir. Partnerinizle bu yönünüzü kabul ettikçe,
ilişkiniz daha sağlıklı bir hale gelir ve içinizdeki enerjiyi daha yaratıcı, özgürleştirici yollara yönlendirme imkanı bulabilirsiniz. Eğer bu kısımda 5, 15, 10 sayıları varsa, günlük yaşamda yüksek ahlaki standartlara sahip, itibarını korumaya büyük önem veren biri olabilirsiniz. Temizliğe olan hassasiyetiniz nedeniyle sık sık duş alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Cinsel yaşamınız, bu düzenli ve ahlaki yaşamınızın tam zıttı bir özgürlük alanı olarak öne çıkabilir. Seks konusunda yasak olarak gördüğünüz şeyleri deneme arzusu taşıyabilir. Eviniz gibi düzen sembolü bir ortam dışında, cesur ve deneyim olarak nitelendirebileceğiniz mekanlarda cinselliği deneyimlemek istersiniz. Otel odasında, arabada, doğada ya da seyahat sırasında seks yaparak bu arzularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu bağlamda, arzularınız sizi zaman zaman aldatma düşüncelerine yönlendirebilir. Partnerinizi idealleştirir, onu bir kaide üzerine yerleştirerek platonik bir ilişki düzeyine çıkarabilirsiniz. Bu durum, ilişkinizin mükemmel olması gerektiğine dair taşıdığınız güçlü inançtan kaynaklanır. Bu yüzden size uygunsuz gibi gelen arzularınızı gizlemeye çalışırsınız. Ancak içsel dengeyi sağlamak ve kendinizle uyum içinde olmak için bu fantezilerinizi kabul etmek ve onlara direnmemek önemlidir. İlişkinize renk katmak ve bu süreçte partnerinizle dürüst bir iletişim kurmak oldukça önemlidir. Sevdiğiniz kişiyle paylaşacağınız bu yeni deneyimler, ilişkinizi derinleştirirken aranızdaki bağları güçlendirecektir. Eğer bu kısımda 6, 18, 12 sayıları varsa, muhtemelen geçmişte birçok ilişkiniz olmuş ve bu deneyimler size hayal kırıklığı yaşatmış olabilir. İnsanlardan sıkılmış ve ilişkilerde tekrar eden bir monotonluk hissiyle yüzleşiyor olabilirsiniz. Hiçbir şeyin artık sizi heyecanlandıramayacağını veya mutlu edemeyeceğini düşünebilirsiniz. Zihninizde kimsenin ulaşamayacağı bir ideal ilişki veya partner tanımı olabilir. Bu yüksek standartlar nedeniyle hataları affetmekte zorlanıyor ve partnerinizin birkaç hatasından yola çıkarak geniş genellemeler yaparak hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz. Yeni bir partnerle ilişkiyi iyileştirmek yerine, kendinizin mutlak ve koşulsuz kabulünü istiyorsunuz. Partnerinizden beklediğiniz, ihtiyaçlarını mantıklı bir şekilde ifade etmesi, sizin tarafınızdan alınmış gibi hissettiren kararlara yönlendirmesi ve böylece sizi harekete geçirmesidir. Bu partnerinizin size karşı şefkatsiz veya uzak görünmesine neden olabilir. Bu da ilişkideki cinsel temasları nadir hale getirebilir. Esneklik göstermek ve partnerinize teslim olabilmek ilişkinizi iyileştirebilir. İlişkide aradığınız çok fazla partner, değişiklik, yenilik, mükemmel ideal bir partner değildir. İstikrar, sizi anlayan, güvenilir ve karşılıklı destekle şekillenen bir ilişkidir. Kendi beklentilerinizle yüzleşip, gerçek ihtiyaçlarınızı fark edip, rahat hissettiğiniz şekilde yaşamayı öğrenip, partnerinizi olduğu gibi kabul etmeye başladığınızda, ilişkinizde yenilenmiş bir enerji ve mutluluk bulmanız mümkündür. Eğer bu kısımda 7, 12, 5 sayıları varsa, cinsel ilişkiler sizin için sevginin en güçlü tezahürü ve partnerinize olan duygularınızın bir göstergesidir. Partnerinizin hayatında en önemli kişi olmayı ve onun size tabi olmasını isteme eğilimindesiniz. Partnerinizin size nasıl davrandığı, sizi ne kadar değerli gördüğü, öz saygınız ve özgüveniniz açısından kritik bir rol oynar. Sürekli olarak sevginin kanıtlarını talep edebilirsiniz. Buna rağmen partnerinizden emin olamayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin sizin için ne kadar önemli olduğunuzu kanıtlamasını istemek, ilişkinizin merkezinde yer alabilir. Sık sık partnerinizden daha samimi okşamalar gibi özel yakınlık taleplerinde bulunabilirsiniz.
Partneriniz bu talepleri karşıladığında, vicdan azabı çekmeye başlar ve buna layık olup olmadığınızdan şüphe edersiniz. Bu da sürecin dengesini bozarak, tüm bu ihtiyaçlara gerçekten sahip olup olmadığınızı sorgulamanıza yol açar. Egemenlik yerini teslimiyete bırakabilir ve bir noktada partnerinize hizmet etmeye ve arzuladığınız şeyi ona verebilirsiniz. Partnerinizle birlikte değişim gösterebilmeniz ve farklı rollere uyum sağlayabilmeniz ilişkinizin gelişimi açısından önemlidir. Egemenliği teslimiyetle değiştirebilmek ya da tam tersini yapabilmek, sadece yatak odasında değil, genel ilişkilerde de yakınlık ve karşılıklı anlayış yaratır. Bu tür dinamiklerle oynayarak hem duygusal hem de fiziksel bağınızı güçlendirebilir ve ilişkinize yeni bir boyut kazandırabilirsiniz. Eğer bu kısımda 7, 21, 14 sayıları varsa, son derece gizemli ve değişken olabilirsiniz. Kendi duygularınız ve davranışlarınızdaki öngörülemezlik, aşk ilişkilerinde size hem güç hem de özgürlük duygusu verebilir. İki uç nokta doğanızın ayrılmaz bir parçasıdır. Hassasiyetten tutkuya, tevazudan doyumsuzluğa, aktiviteden pasifliğe geçiş yapabilirsiniz. Bu zıtlıklar, duygusal ve fiziksel ifadelerinizin çok yönlülüğünü sergileme fırsatı sunabilir. Partnerinizde hem merak uyandırabilir hem de bir şaşkınlık yaratabilir. Partnerinize arzularınızı iletmekte örtülü bir dil kullanabilir ve arzularınızı anlamayı zorlaştırabilirsiniz. Davranışlarınızı tamamen kontrol edebildiğiniz ve gerektiğinde farklı roller üstlenerek ilişkinizde dinamizmi oluşturabilirsiniz. Flörtün başlangıcında kendinizi nazik ve savunmasız biri olarak tanıtabilir. Ancak içten anlarda cesur ve doyumsuz bir tarafınızı ortaya koyabilirsiniz. Bu ani değişiklikler ve güçlü cinsel ifadeler, ilişkilerinize renk katabilir ve partnerinizle olan bağınızı derinleştirebilir. Bu tercihlerinizin çok yönlülüğünün tanınması ve takdir edilmesi sizin için önemlidir. Zıt davranış seçeneklerini değiştirerek en büyük hazzı ve duygusal doruk noktalarını yaşayabilirsiniz. Bu değişimlerin arkasındaki gerçek benliğiniz hakkında bir fikriniz olmayabilir. Bu yüzden, sizi anlayabilen, iniş çıkışlarınızı kabul eden ve sizinle uyum içinde olabilen sadık ve açık bir partner bulmanız önemlidir. Eğer bu kısımda 8, 15, 7 sayıları varsa, oldukça karmaşık ve çok yönlü bir kişiliğiniz olabilir. Dışarıdan güçlü, karizmatik ve özgüvenli görünseniz de, içsel olarak oldukça savunmasızsınız ve kolayca incinebilirsiniz. Gururunuz ve cinsel benlik algınız hassastır. Yanlış anlaşılmaktan korktuğunuz için arzularınızı içinizde tutabilir ve korkularınızı gizleyebilirsiniz. Geçmişte takdir görmediğiniz, incindiğiniz veya desteklenmediğiniz için partnerinize karşı tepkisel davranışlar geliştirebilirsiniz. Partnerinizin isteklerine kayıtsız kalma, onları cezalandırma veya istediğiniz gibi davranma hakkınız olduğuna inanabilirsiniz. Cinsel anlamda sizi heyecanlandıran ve harekete geçiren anlar önemlidir. Her şeyin önceden tahmin edilebilir bir senaryo doğrultusunda ilerlediği durumlarda partnerinize olan ilginizi kaybedebilirsiniz. Bir ret veya alayla karşılaştığınızda içinizde tam tersini gösterme ve gücünüzü ortaya koyma arzusu uyanabilir. Bu tür provokasyonlar, sizi tutkunuzun zirvesine taşıyabilir ve yatakta yorulmak bilmeyen, mükemmel bir partner olmanızı sağlayabilir. Provokasyon, partnerinizin pasifliği ve tepkisizliği, sizi kendinizi ifade etmeye ve derin yeteneklerinizi ortaya koymaya teşvik edebilir. Sizi anlamaya, sabırla yaklaşmaya ve sizinle doğru bir iletişim kurmaya istekli bir partnerin varlığı önemlidir. Duygusal ve fiziksel yakınlığınızı derinleştirmek için bu karmaşıklıklarınızı kabul etmek ve ifade etmek sizin ve partneriniz için çok faydalı olabilir.
Eğer bu kısımda 9, 18, 9 sayıları varsa, ilişkilerinizin en güzel anları genellikle geçmişte kalabilir ve bu durum, sizi görünmez bağlarla önceki partnerinize bağlı tutabilir. Yeni bir partner seçerken farkında olmadan, onu geçmişteki kişisel yaşamınızdaki biriyle bağlayan ve sadece sizin anladığınız kriterlere göre karar verebilirsiniz. Daha önce yaşadığınız olumlu anları tekrar yaşamak istersiniz. Ancak bu durum genellikle ilişkinin ani bir şekilde sona erdiği ya da tam anlamıyla ifade bulmadığı durumlarda daha belirgin hale gelir. Geçmişe olan bu bağlılık, mevcut ilişkinizde temel değerlerinizi ve beklentilerinizi sınırlamanıza neden olabilir. Geçmiş cinsel deneyimlerinizden anlamlı ve hoş anıları hatırlamaya devam eder ve bunları yeni bir partnerle tekrar yaşamak istersiniz. Bu durum, yeni partnerinizin sizi önceki ilişkilerdeki gibi memnun etmesini beklemenize yol açabilir. Ancak, partneriniz herhangi bir nedenle arzularınızı karşılayamazsa, eski sevgilinizle iletişimde kalma ve ondan bazı içten taleplerde bulunma eğilimi gösterebilirsiniz. Bu tür davranışlar, yalnızca geçmişle olan bağlarınızı güçlendirir ve yeni bir ilişkiye tam anlamıyla odaklanmanızı zorlaştırır. Geçmişin etkisinden kurtulmak ve yeni bir ilişkiye sağlıklı bir şekilde başlamak için önceki partnerinizle olan ilişkinizi tamamen sonlandırmanız önemlidir. Eski deneyimlerinizi kabul etmek, onlardan öğrenmek ve duygusal olarak onlara veda etmek, yeni bir ilişkiye temiz bir başlangıç yapmanızı sağlar. Yeni bir partnerle ilişkinizi benzersiz kılacak özel bir bağ ya da ortak bir alan yaratmaya odaklanmalısınız. Onun farklılıklarını ve size özel olan özelliklerini takdir etmeyi öğrenmek, ilişkinizin daha içten ve güçlü bir şekilde gelişmesine olanak tanır. Geçmişteki deneyimlerinizi arkanızda bırakacak cesareti bulmalı ve mevcut partnerinizin cinsel enerjisine ve sizinle paylaştığı yeni duygulara odaklanmalısınız. Bu şekilde, ilişkinizin uzun vadeli bir geleceğe sahip olmasını sağlayabilir ve kendinizi duygusal olarak yenilenmiş hissedebilirsiniz. Geçmişin gölgesinde yaşamak yerine, şimdiye ve geleceğe açık bir şekilde adım atmak, ilişkinizde daha derin bir tatmin ve mutluluk getirir. Eğer bu kısımda 10, 21, 11 sayıları varsa, partnerinizle olan ilişkiniz, geleneksel mantık açısından karmaşık ve açıklanamaz olabilir. Kendinizi havalı, en iyi olarak görüyor olabilirsiniz ve kimseyi dinlemek zorunda hissetmiyor olabilirsiniz. Çoğu zaman protesto etmek için şeyler yapabilir, sırf buna isyan etmek isteyebilirsiniz. Cinsel ilişkiler ise sizin için, tüm asilinizi kefaret eden bir hayırseverlik gibi bir işlev görebilir. Partnerinize her şeyinizi verirsiniz, ona hizmet eder, en küçük isteklerini bile yerine getirmeye çalışırsınız. Bireyselliğinizi tamamen reddeder, kendinizi partnerinizin benzersizliğini keşfetmeye ve tatmin etmeye adarsınız. Ayrıca partnerinizi seçerken genellikle yasalarla sorunları olan veya toplumun kurallarına uymayan, alışılmadık bir kişiye yönelirsiniz. Başkaları bu kişi hakkında olumsuz düşünse de, sizin için o en iyi seçenek olduğunu düşünebilirsiniz. O kişi de başkalarının göremediği bir şey keşfeder ve buna tamamen bağlanırsınız. Yanınızda her zaman karmaşık ve belirsiz bir kişi olabilir. Bir insanda yasak olan, gücünüzün bile yetmeyeceği bir şeyin olması sizin için çok önemlidir. Partnerinizi bir kaideye koyarsınız, değerini görmeyi ve onu yüceltmeyi önemser, cinselliğini ancak bu şekilde ortaya çıkarırsınız. Bu, sizin için yalnızca en değer verdiğiniz insanlara sunabileceğiniz en nadir ve sofistike içten zevktir. Sevdiğiniz kişinin özel ve alışılmadık yönlerini görmek, onu bir efendi gibi yüceltmek sizin için derin, mistik bir bağ kurmanın bir yolu olabilir. Cinsel anlamda partnerinizin hayranı haline gelirken,
ona en egzotik ve sofistike içten zevkleri sunarak bağlılığınızı ve fedakarlığınızı gösterirsiniz. Bu tür bir ilişki, sıradan mantığın ve anlaşılabilirliğin çok ötesindedir. Burada yücelme ve fedakarlık arzusu ile sınırlı olan bir bağ vardır. Önemli olan, hem sizin hem de partnerinizin kendinizi iyi hissetmeniz ve her ikinizin de tatmin olmanızdır. Bu videoda kader matrisinde cinsel arzular sayılarının ne anlama geldiği hakkında bilgilerimi paylaştım. Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolar ve kanal ile ilgili önerileriniz, sorularınız, iyi ya da kötü olduğunu düşündüğünüz yönler var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.